Merhaba arkadaşlar. Bugün bir HGL-RC stack inceleyeceğiz. Bir yarış drone'u yapıyorum. Motorları yerleştirdim ve de sonraki aşama stack'in yerleştirilmesi. Sizlere bu stack'i detaylı bir şekilde anlatmak istedim. HLG-RC'nin de bana gösterdiği destek için de bir nevi teşekkür olacak bu video. Şimdi stack şöyle bir kutuda geliyor arkadaşlar. Kutu içeriğinde masada gördüğünüz XT30, XT60 ve de kabloları, 2 adet kapasitör ve de şu poşet içerisinde standoff'lar ve de stack vidaları bulunuyor. Bu stack HLG-RC'nin Zeus F745 olarak adlandırılıyor. Öncelikle ESC'yi inceleyerek başlamak istiyorum. ESC'nin bu gördüğünüz arkadaşlar alt kutumu. O yüzden motor numaraları 1, 2, 3, 4 ters şekilde duruyor. Normalde stack yerleştirdiğinizde bu şekilde durması lazım. Ancak şimdi öncelikle alt tarafı inceleyeceğiz. ESC'nin alt tarafında ESC'nin çalışan beyin kısmı, işlemcileri ve de BB2'ler bulunuyor arkadaşlar. Ve bu komponentler ESC'nin güç dağıtım elemanlarından ayrı bir PDB board üzerine yerleştirilmiş. Şu şekilde gördüğünüz gibi altta daha geniş bir PDB board var ve onun üzerinde 20-20 stack için daha küçük bir board var. Bu yapılan işlem sayesinde ESC'nin özellikle elektriksel parazitlerde işlem yapan komponentlerin etkilenmesi daha az olmuş oluyor arkadaşlar. DLL 32 bir ESC D-Shot 1200'e kadar destekliyor ve de işlemci olarak F1 nesil F051 işlemciler seçilmiş. Bir ESC'nin tipik gerekli komponentleri, kapasitörler, diyotlar mevcut. Aynı zamanda bir voltaj regülatör konulmuş. Normalde böyle bir ESC'de ben bir shock absorber'ı da görmek isterdim ancak bulunmuyor. Bu ESC 45 amperlik bir ESC ve pik değeri de arkadaşlar 55 amper. Şimdi ESC'nin üst tarafını çeviriyorum. Bu ESC ile ilgili beni en çok tatmin eden bölüme gelmiş oluyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bol miktarda kapasitör var. Toplam 28 tane, her bir ESC'ye 7 adet gelecek şekilde kapasitör konmuş. Bu da özellikle çalışma performansında çok faydalı olacak ve de filtremeyi çok yüksek seviyede getirecek bir özellik. Ayrıca kapasitör sıralarının ortasında gördüğünüz gibi arkadaşlar bakır bir parça var. Bu bakır parça da ESC'nin motorlara güç iletmesini maksimum seviyeye getirecek. ESC'de kullanılan MOSFET'ler 20-20 boyutundaki ESC'lerde gördüğümüz tipik küçük MOSFET'ler. Bu MOSFET'lerin de yine ESC üzerindeki dağılımı ve de işçilik, özellikle yapılan board üzerindeki işçilik gayet güzel. Dediğim gibi bu MOSFET'ler ve de kapasitörler ayrı bir board üzerinde güç aktarım elemanları, elektrik aktarım elemanları ve de işlemci sistemi ayrı tutulmuş. ESC'nin uçuş kontrolcüsüne bağlantısı için 8'li bir pin grubu var. Bu pin grubun altında arkadaşlar şurada daha yakından göstereyim. 7 adet ped bulunuyor. Peki 8'li pin var ve 7 ped var. Neden böyle? Çünkü burada arkadaşlar current bağlantısı eklenmemiş. 45 amperlik BL32 bir ESC. Ben bir yarış kodunda kullanacağım bu ESC'yi ve de benim için yeterli olacağını düşünüyorum. Bahsettiğim gibi 55 ampere kadar da pik değeri var bu ESC'nin. Şimdi geldik uçuş kontrolcüsüne arkadaşlar. Uçuş kontrolcüsü 20-20 boyutunda F722 işlemcili bir uçuş kontrolcüsü. Bu gördüğünüz uçuş kontrolcüsünün alt tarafı arkadaşlar. USB-C, OSD çipi, ESC bağlantı pini, gyrosu ve diğer gerekli komponentleri alt tarafta bulunuyor arkadaşlar uçuş kontrolcüsü. Şimdi uçuş kontrolcüsü çok ilginç bir dizayn var. Belirttiğim gibi bu komponentler alt tarafta ve üst tarafta F722 STM işlemci, 16 MB'lık flash memory ve de barometre bulunuyor. Uçuş kontrolcüsünün boot butonu da yine USB ile hemen hemen aynı hizada ve de üst tarafta bulunuyor. Bu da USB takılı olsa bile bu butonla erişimi açıkçası kolaylaştırıyor. Genelde çok yanına yapılıyor veya altına yapılıyor. USB kablosu üstte olduğu zaman alttan bu boot butonuna ulaşmak zor oluyor. Ancak HLG-RC burada çok
zekice bir manevra yapmış ve de USB'yi alta koyarak bu butonu üste koymuş. Erişimi de kolaylaştırmış. Uçuş kontrolcüsü drone üzerinde bu şekilde duracak. USB sağ tarafa bakacak. Gördüğünüz gibi şurada bir ok da bize ön tarafının burası olduğunu gösteriyor. Şu ön taraftaki pad grubu arkadaşlar kamera bağlantısı için. Sol taraftaki pad grubu da VTX'imizin bağlantısı için ve arka taraftaki pad grubu da arkadaşlar radyo kumanda alıcımızın bağlantıları için. Bu uçuş kontrolcüsünde sadece 5 volt back var arkadaşlar. Ancak 3 amperlik bir back devresi var. Bu da önemli bir özellik. Ancak 9 volt veya 12 volt gibi bizim VTX'lerde kullanmayı tercih ettiğimiz bir güç çıkışı yok. Bunun yerine hem kamera pad grubunda hem de VTX pad grubunda arkadaşlar direkt pil voltajını veren bir battery pad var. VTX'iniz eğer 5 volttan daha yüksek bir voltaja ihtiyaç varsa genelde piyasada bulunanlar 7.24 veya 7.36 volt arasında çalışır. O zaman arkadaşlar bu batarya pedlerinden bir tanesini kullanmanız gerekecek. Kameralarda genellikle 5 volt, 40 volt, 5 volt, 36 volt gibi bir voltaj aralığında çalışır arkadaşlar. Ancak hiçbir zaman kameranızı direkt pil voltajına bağlamanızı tavsiye ederim. Her zaman için 5 voltu kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Hem ani voltaj değişikliklerinde kameranın bir zarar görmemesi hem de normal uçuş esnasında oluşacak akım değişiminden kaynaklı parazitlerden etkilenmemesi için 5 volt her zaman daha stabil bir akım sağlar. Bu nedenle kameranızda bu 5 voltu kullanmanızda fayda var. Şimdi şu sağ taraftaki 8 adet pedde arkadaşlar üstte 2 adet ground, onun altında 2 adet 5 volt ve de devamında sol tarafta UART 4'ün RX4, TX4 ve sağ tarafta LED ve buzzer pedleri bulunuyor. Gördüğünüz gibi çok sade, sadece ihtiyacın olacak minimum gerekleri sağlayacak. Eğer ki bir GPS bağlantısı yaparak bu uçuş kontrolcüsü ve siteyi başka bir freestyle veya mesafe amaçlı drone'da kullanmak isterseniz biraz orada işleriniz zorlaşacaktır arkadaşlar. HLG-RC her ne kadar Türkiye'de çok fazla tanınan bir marka olmasa da dünyada birçok usta pilotun da severek kullandığı ürünleri var. Benim de yakından takip ettiğim bir marka. Özellikle Zeus serisiyle çok başarılı ESC, FC ve de özellikle All-in-One dediğimiz ekipmanlar piyasaya sürdü. Birkaç farklı model motorları da var ancak motorlarda açıkçası bu elektronik ekipmanlar kadar başarılı olduklarını söyleyemem. Bu FC ESC siteğin devamında bir Avio da edineceğim HLG-RC'den. Onun da piyasaya çıkmasını bekliyorum. Zeus 35 Avio vardı. Onun yenisi çıkacak. Onu da bekliyorum. HLG-RC'ye tekrar bana gösterdikleri destek için de teşekkür ediyorum. Uçuş kontrolcüsü ve ESC ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben drone'un yapımına geçeceğim. Bunu da yine kayıt altına alacağım. Ancak bir anlatım olmayacak. Çünkü kanalda daha çok yeni 1-2 gün önce başka bir freestyle drone'un yapımı videosunu detaylı şekilde anlattığım videosunu yayınladım. O videoda yapacağım işlemler burada temelde aynı. Önce ESC'yi gövdeye yerleştirip motor bağlantılarını yapacağız. Sonra uçuş kontrolcüsüne VTX'imiz bu drone için seçtiğim AKK FX3 VTX. Kameram Foxeer'ın en yeni modellerinden Foxeer Toothless Micro. Kamera Starlight 2.1 mm'lik lensleri var. Starlight özellikle gece uçuşları için ve de her türlü hava koşulunda en iyi performansı sağlamak için özellikle dizayn edilmiş bir kamera. Bu kameradan bir adet de mikro versiyondan sipariş ettim. O da sanırım önümüzdeki hafta içinde elime ulaşmış olur. Bu nano versiyonunda şu dışında gördüğünüz çeviriciyle bu yarış drone'unun 19 mm'lik kamera açıklığını da rahatlıkla kullanabileceğim arkadaşlar. Foxeer Lollipop Stabi bir VTX antenim var. Ve drone'umuz için gerekli olacak bütün ekipmanlar bunlar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi sizleri drone'un yapım kısmıyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.